Merhaba dostlar. 14 Mart'taki Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması astrolojik açıdan oldukça yoğun enerjiler barındırıyor. Tutulmanın genel dinamikleri bireysel ve kolektif anlamda önemli temaları tetikleyebilir. Güneş'in Balık burcundaki Satürn'le de kavuşumu, tutulmanın getirdiği duygusal temaları somutlaştırmak ve gerçekçi bir bakış açısı geliştirmek gerekliliğini vurguluyor. Balık burcu sezgiler, akışta kalmak ve teslimetle ilgiliyken Satürn disiplin, yapı ve sorumluluk getirir. Bu tutulma duygusal dünyanızda sınır koymanız gereken konuları gündeme getirebilir. Aynı zamanda Kuzey Ay düğümü de Balık burcunda ve Neptün'le kavuşumda büyük bir spiritüel farkındalık ve hayalleri gerçekleştirme potansiyeline işaret ediyor. Ancak bu hayallerin gerçekçi temellere dayanması ve sıkı çalışmanız şart. Uranüs'ün Dolunay'a ve Ay düğümlerine destekleyici açısı da var aynı anda. Bu da değişim enerjisini güçlü bir şekilde aktarıyor Uranüs tutulmaya. Tutulmanın enerjisiyle uyumlu olan bu açı, beklenmedik gelişmelerle hayatınızda radikal bir dönüşüm başlatabilir. Uranüs'ün ay düğümlerine olan desteği, kadersel yolların açıldığını ve eski kalıpların kırıldığını gösteriyor. Özellikle yaşamınızda sizi kısıtlayan ve güvenlik alanınızda tutan konularla ilgili bir özgürleşme hissedebilirsiniz. Merkür ve Retro Venüs de aynı anda Koç burcunda kavuşumda. Bu kavuşum iletişim ve ilişkiler alanında geçmişe dair konuların tekrar gündeme gelebileceğini işaret ediyor. Retro Venüs eski ilişkiler, finansal meseleler veya kişisel değerlerle ilgili geçmişten gelen sorgulamaları beraberinde getirebilir. Merkür bu süreçte açık bir şekilde ifade edemediğiniz duyguların ya da düşüncelerin gündeme taşınmasına aracılık edebilir. Ancak Uranüs'ün 45 derecelik açısı bu iletişim veya ilişki temalarında sürpriz ve ani gelişmelere yol açabilir. Yengeç burcundaki Mars, Koç burcundaki Şiron'a bir kare açı yapıyor ve bu sert açı duygusal güvenlikle ilgili eski yaraların tetiklenebileceğini gösteriyor. Mars, harekete geçme güdüsünü temsil ederken Şiron, şifa getiren yara alanlarımızı işaret eder. Bu enerji özellikle ailevi konular, evle ilgili meseleler veya geçmiş travmaların yüzeye çıkabileceğini, ancak bunların aynı zamanda şifa bulmak için önemli fırsatlarda sunduğunu gösteriyor. Kendinizi güvende hissetmek adına sert çıkışlar yapmamaya veya tepkisel davranmamaya dikkat etmelisiniz. Ay tutulmasının ana ekseni Balık-Başak aksı olduğu için somut dünya ile spiritüel dünya arasında bir denge kurmak önem kazanıyor. Başak burcundaki ay detaylara odaklanma, düzen kurma ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi vurgularken Balık burcundaki Güneş, hayalleri, sezgileri ve akışta kalmayı temsil ediyor. Bu tutulma kaotik bir durumu düzenlemeye çalışırken aynı zamanda duygusal bir arınma da sağlayabilir. Bu tutulma duygusal anlamda sizi artık hizmet etmeyen şeyleri bırakmaya teşvik edebilir. İlişkilerde ve finansal konularda yeniden değerlendirme yapmaya teşvik edecektir. Geçmiş meseleler çözülmek üzere önünüze gelebilir. Uranüs'ün destekleyici açıları hayatınızda önemli ve ani dönüşümlere yol açabilir. Şiron etkisiyle eski yaraları şifalandırarak daha sağlıklı ve bir duygusal temele ilerlemek mümkün. Genel olarak değişken burçlar Başak, Balık, İkizler ve Yay, hayatlarında köklü değişimler yapma zamanı. Eski döngüleri sonlandırarak yeni bir sayfa açabilirsiniz. Sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova, Uranüs'ün etkisiyle finansal, ilişkisel veya kariyerle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirler. Öncü burçlar Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlaklar, Mars-Şiron açısı geçmişteki duygusal yaraları şifalandırma fırsatları sunabilir. Ancak sert çıkışlardan kaçınmalısınız. Bu tutulma farkındalık ve özgürleşme temaları ile
güçlü bir enerji taşıyor. Yaşamınızda kaos gibi görünen şeylerin aslında size hizmet ettiğini görebilirsiniz. Duygusal, spiritüel ve maddi dengeyi bulmak için bu süreçte kilit önem taşıyor. Şimdi burçlara geçelim ve detaylandıralım bu tutulmanın etkilerini. Merhaba koçlar. 14 Mart'taki Başak Burcu'nda gerçekleşecek tam ay tutulması Koç burcu için oldukça önemli bir etki taşıyor. Bu tutulma sizin için fiziksel sağlık, günlük düzen, maddi kaynaklar ve içsel farkındalık alanlarını etkiliyor. Özellikle 6-12 ev ekseninde gerçekleştiği için günlük hayatınızda düzen ve disiplin kurma ile ilgili bilinçaltı blokajları çözme arasında bir denge kurmanız gerekecek. Günlük yaşam, iş ortamı, sağlık ve rutin alışkanlıklarınız ön plana çıkacak bu dönemde. Bu tutulma bu alanlarda düzen kurma, eski alışkanlıkları bırakma ya da daha sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturma fırsatları sunuyor. Özellikle üzerinizde biriken yükler veya ihmal ettiğiniz sorumluluklar varsa bunları net bir şekilde görecek ve ele alabileceksiniz. O ruhsal farkındalık, bilinçaltı ve geri plandaki süreçlere de bu tutulma dikkat çekiyor. Bu ev içsel dönüşüm ve arınma ile ilgili bir ev olduğu için bilinçaltında sizi kısıtlayan korkularınızla yüzleşme ve geçmişten gelen yükleri bırakma zamanı olabilir. Bu eksen günlük yaşamınızla ruhsal ihtiyaçlarınızı dengelemeyi öğretecek size. Kendinize zaman ayırmak hem fiziksel hem de ruhsal olarak şifalanmanızı sağlayabilir. Balık burcundaki Güneş ve Satürn'ün kavuşumu ruhsal alanda disiplin kurmanıza da teşvik ediyor. 12. evdeki bu etki iç dünyanızda otorite figürleriyle veya geçmişle ilgili bir yüzleşme getirebilir. Bilinçaltındaki korkular veya duygusal yüklerle yüzleşebilirsiniz. Bu kavuşum geçmişte çözülmemiş meseleleri artık net bir şekilde ele alıp kalıcı bir çözüm bulmanızı sağlayabilir. Ruhsal büyüme ve meditasyon gibi uygulamalardan destek almanız bu dönemde oldukça faydalı olabilir. Boğa burcundaki Uranüs, Koç burcunun 2. evinde yer alıyor ve bu tutulmaya destekleyici bir açılım yapıyor. Uranüs'ün etkisiyle maddi kaynaklarınız ve kişisel değerlerinizle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ani bir kazanç, yatırım fırsatı veya beklenmedik bir harcama da gündeme gelebilir. Uranüs'ün Kuzey Ay düğümünde uyumlu bir açısı olması kadersel fırsatların kapınızı çalabileceğini işaret ediyor. Özellikle finansal kararlarınızda geleceğe yönelik adımlar atma zamanı. Bu süreçte kendinize daha fazla değer vermeniz ve yeteneklerinizi özgün bir şekilde kullanmanız önem taşıyor. Maddi özgürlük arzusu artabilir. Bu da sizi yeni gelir kaynaklarına yönlendirebilir. Merkür ve Retro Venüs'ün yine Koç burcundaki kavuşumu, kişisel görünümünüz, ifade biçiminiz, ilişkileriniz üzerinde etkili olacak. Bu kavuşum geçmiş ilişkilerle ilgili konuları gündeme getirebilir, eski sevgililerden haber alabilir veya geçmişte çözülmemiş ilişki meselelerini yeniden değerlendirebilirsiniz. Ayrıca iletişimde daha cesur ve doğrudan bir tavır takınabilirsiniz. Ancak bu dönemde dürtüsel kararlar vermekten kaçınmak önemli. Kendi değerinizi sorgulama ve yeniden tanımlama sürecindesiniz. Yeni bir imaj veya tarz değişikliği yapma arzusu da yoğun olabilir. Balık burcunda 12. evinizde Kuzey Ay düğümü ve Neptün'de bir kavuşum yapıyor. Ruhsal farkındalığınızı arttırıyor. Kendi iç sesinizi dinlemeye, hayal gücünüzü yaratıcı bir şekilde kullanmaya ve geçmişteki ruhsal yaralarınızı şifalandırmaya yönlendirecek bu açı. Rüyalarınızda ve sezgilerinizde artışlar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte manevi çalışmalar veya sanat gibi yaratıcı faaliyetler size fayda sağlayacaktır. Bu tutulmanın genel olarak etkileri günlük düzeninizde köklü bir temizlik yapmanız gerektiriyor. İş yerinizde stres ve sağlık konularını göz ardı etmemelisiniz. Yeni bir diyet, spor programı veya çalışma düzeni oluşturabilirsiniz. Kendinizi ruhsal olarak da disipline etme
ihtiyacı içindesiniz. Geçmişteki duygusal yüklerinizi bırakmak ve ruhsal bir temizlik yapmak için çok güçlü ve faydalı bir dönem olabilir. Uranüs'ün desteğiyle maddi kaynaklarınızda yenilikçi çözümler bulabilirsiniz. Sürpriz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu fırsatların kalıcı olması için dikkatli planlama yapmanız ve çok çalışmanız gerekecek. Merkür ve Retro Venüs'ün etkisiyle ilişkilerde de geçmiş konuları çözmek ve kendinizi daha açık ifade etmek için cesur adımlar atabilirsiniz. Ancak aceleci kararlar yerine dengeli bir yaklaşım önemli. Özetle Başak Burcu'ndaki bu tam ay tutulması Koç burçları için bir arınma ve yenilenme dönemi anlamına geliyor. Sağlık, günlük hayat ve ruhsal konular üzerinde yoğun bir farkındalık geliştirebilir. Aynı zamanda maddi alanda beklenmedik fırsatlar yakalayabilirsiniz. İlişkilerde eski meseleleri çözmek ve kendinize yeni bir yön belirlemek için destekleyici bir gökyüzü var. Bu dönemi içsel bir detoks ve dışsal bir yeniden yapılanma süreci olarak değerlendirmek için kolları sıvayın. Merhaba boğalar, 14 Mart'ta Başak Burcu'nda gerçekleşecek tam ay tutulması Boğa Burcu için aşk hayatı, yaratıcılık, çocuklarla ilişkiler ve hayaller gibi konuları ön plana çıkarıyor. Tutulma sizin 5-11 aksını harekete geçiriyor. Bu süreçte kişisel mutluluğunuz, sosyal çevreniz ve geleceğe dair umutlarınız arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Ay, yaratıcılık, romantik ilişkiler, hobiler ve çocuklarla ilgili konuları ön plana çıkarırken bu tutulma size mutluluk getirmeyen durumları gözden geçirmeniz ve hayatınıza daha fazla keyif katacak şeylere yönelmeniz için fırsatlar sunuyor. Arkadaşlıklar, sosyal çevre, grup çalışmaları ve geleceğe dair hedeflerinizle ilgili farkındalıklar kazanıyorsunuz. Hayallerinizi ve uzun vadeli planlarınızı yeniden değerlendirebilir, yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Bu eksen kişisel mutluluğunuz ile toplumsal sorumluluklar arasında bir denge kurmanızı öğretiyor. Satürn'ün ve Güneş'in 11. evinizde kavuşumu, sosyal çevreniz ve hedefleriniz üzerinde ciddi bir yapılandırma enerjisi taşıyor. Aynı şekilde Kuzey Ay düğümüyle de kavuşumda. Bu dönemde sınırlar koyabilir, hayatınızda uzun vadede anlam taşımayan ilişkileri sonlandırabilirsiniz. Geleceğe dair hedeflerinize daha gerçekçi olmanız gerekebilir. Bu dönemde disiplinli çalışmalarınız hayallerinizi somut projelere dönüştürmenize yardımcı olacaktır. Grup çalışmaları veya işbirlikleri gündemde olabilir, ancak fazladan sorumluluk almanız gerekebilir. Uranüs'ün yine bu tutulmaya destekleyici açısı var. Yine ay düğümlerine de destekleyici açılar yapıyor. Bu da kişisel gelişiminizi destekleyecek sürpriz fırsatlar yakalayabileceğinizi gösteriyor. Maddi konularda yenilikçi fikirler geliştirebilir, farklı yatırım fırsatları veya gelir kaynakları ile karşılaşabilirsiniz. Hayatta daha özgür hissetmek ve kendinize özgü bir yaşam tarzı kurmak için cesur adımlar atabilirsiniz. Bu etkiler özellikle kişisel projelerinizde veya sanatsal yaratıcılığınızda sizi destekleyebilir. Kendinizi daha özgün bir şekilde ifade etme arzusu taşıyabilirsiniz. Merkür ve Retro Venüs'ün Koç burcundaki kavuşumu içsel farkındalık ve geçmişi gündeme getirecek. Geçmişten konuları, gizli meseleleri gündeme taşıyacak. Eski ilişkilerle ilgili farkındalık kazanabilir veya duygusal anlamda tamamlanmamış meseleleri çözme şansı bulabilirsiniz. Gizli kalmış duygularınızı anlamak ve ifade etmek için güçlü bir dönem. İlişkilerde ve finansal konularda temkinli olmanız gerekebilir. Aceleci kararlar yerine dikkatlice düşünün. Kuzey Ay düğümü ve Neptün de aynı zamanda kavuşum halinde. Balık burcundaki bu kavuşum uzun vadeli hedeflerinizde manevi bir rehberlik sunuyor. Hayallerinizle daha derin bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu süreçte sezgileriniz güçlü olabilir ve doğru yönü bulmak için iç sesinizi dinlemelisiniz. Sosyal çevrenizden veya grup çalışmalarından destek alabilir, ilham verici insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Bu tutulmanın genel etkileri 5. evdeki ay
Aşk hayatınız, kişisel mutluluğunuzla ilgili bir farkındalık getirecek. Bu süreçte romantik ilişkilerde tamamlanma veya yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Aşk yok mu diye soranlara yaratıcılığınızı ifade etmek için güçlü de bir enerji sunuyor bu tutulma size. 11. evdeki Güneş ve Satürn'ün kavuşumu bu tutulmaya sosyal çevrenizi yeniden yapılandırma ihtiyacını doğurtabilir. Kimlerin gerçekten yanınızda olduğunu anlamak ve daha sağlam bağlar kurmak için fırsatlarınız olacak. Uranüs'ün destekleyici açıları maddi anlamda ani değişimler ve yenilikçi fikirler getirebilir. Kendinize daha fazla değer vermek ve özgün yeteneklerinizi ortaya koymak önem kazanacak. Merkür ve Retro Venüs geçmişten gelen konulara ışık tutacak. Bu dönemde duygusal anlamda şifalanma ve ilişkilerde içsel bir netlik kazanma fırsatınız olacak. Özetle bu tutulma Boğa burcu için mutluluk ve özgürlük arayışı dönemini işaret ediyor. Aşk hayatınızda ve sosyal çevrenizde netleşmeler yaşanabilir. Hedeflerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Maddi anlamda sürpriz fırsatlar ve yaratıcı projelerde gündeme gelebilir. İçsel rehberliğinizi dinleyerek geçmişte sizi kısıtlayan bağlardan kurtulabilir ve geleceğe daha özgür bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu dönemi hayattan keyif alma ve kendi değerinizi keşfetme zamanı olarak değerlendirin. Merhaba ikizler. 14 Mart'ta Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan ay tutulması İkizler Burcu için ev, aile, kariyer ve toplumsal statü gibi önemli yaşam alanlarını aydınlatıyor. Tutulma sizin için 4-10 ev aksında gerçekleşiyor. Bu süreçte içsel güvenlik duygunuz ve dış dünyadaki hedefleriniz arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Ay, ev, aile, geçmişle ilgili konular ve duygusal güvenlik alanlarını ön plana çıkarırken aile ile ilişkilerde netleşme veya yaşam alanınızla ilgili kararlar gündeme gelebilir. Kariyer, toplumsal statü ve uzun vadeli hedeflerinizde belirleyici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu dönem iş hayatınızda bir dönüm noktası olabilir. Bu eksen duygusal ihtiyaçlarınız ile profesyonel sorumluluklarınız arasında bir denge kurmanızı sağlayacaktır. Balık burcundaki Güneş ve Satürn'ün kavuşumu kariyerinizde ve toplumsal konumunuzda önemli sorumluluklar almanıza işaret eder. Zaten Kuzey Ay düğümü de burada. İş hayatınızda sağlam bir temel oluşturmak için disiplinli çalışmanız gerekebilir. Yeni projelere başlamak, sorumluluklarınızı düzenlemek önem kazanacak. Otorite figürleriyle patronlar, ebeveynler ilişkilerinizde belirli bir dönemeç noktasında olabilirsiniz. Bu dönem kariyer hedeflerinizi yeniden değerlendirmek ve uzun vadeli bir yapı oluşturmak için güçlü bir enerji var. Çok çalışmayı da baştan kabullenmelisiniz. Boğa burcundaki Uranüs bu tutulmaya ve ay düğümlerine destekleyici açılar yapıyor. Geçmişle ilgili kalıpları kırma, geleceğe yönelik özgürleşme fırsatları yakalayabilirsiniz. Manevi veya içsel bir uyanış yaşayabilirsiniz. Daha özgün bir hayat tarzı oluşturabilirsiniz. Beklenmedik sürprizler, ailevi konularda çözümler veya yaşam alanınızda ani değişimler, taşınma gibi, ev alma gibi ani değişimler olabilir. Koç burcundaki Merkür ve Retro Venüs'ün kavuşumu sosyal çevreniz, arkadaşlıklar ve iletişimle ilgili konularda geçmiş meseleleri gündeme getirebilir. Kendinizi ifade ederken eski bir yaklaşımı gözden geçirmeniz gerekebilir. Geleceğe dair hedeflerinizi paylaşırken daha net ve kararlı bir şekilde hareket etme fırsatınız olabilir. Kuzey Ay düğümü Neptün'le kavuşuyor. Bu da kariyeriniz ve toplumsal statünüzle ilgili derin bir ilham kaynağı olabilir. Sezgilerinizin rehberliğiyle hareket edebilir ve hayallerinizi gerçekleştirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Kariyerinizde daha anlamlı bir yön arayışı içinde de olabilirsiniz. Manevi değerlerinizi ve yaratıcılığınızı iş hayatınıza entegre etmek için bu dönemden faydalanabilirsiniz. Genel olarak eviniz ve ailenizle ilgili önemli farkındalıklar getirecek bu tutulma.
taşınma, ev düzenlemeleri veya aile bireyleriyle ilişkilerde netleşmeler yaşamanıza neden olabilir. Kariyerinizde büyük sorumluluklar almanız gerekebilir. Yeni bir pozisyon veya hedef belirlemek için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Uranüs'ün destekleyici açıları özellikle içsel olarak daha bağımsız hissetmek ve hayatınızı kendi şartlarınıza göre yeniden şekillendirmek için güçlü enerjiler sunacak bu tutulma. Sosyal çevrenizle iletişimde geçmiş konular gündeme gelebilir. Bu süreçte geleceğe dair planlarınızı netleştirmek önem kazanacaktır. Özetle bu tutulma ikizler burçları için içsel denge ve dış dünyada başarı arayışı dönemi. Aile ve ev hayatınızda önemli gelişmeler yaşarken kariyerinizde de yeni bir yapılandırma sürecine girebilirsiniz. Geçmişten gelen sosyal ve iletişimsel konuları çözmek, geleceğinizi daha sağlam temellere oturtmanıza yardımcı olacaktır. Maddi ve manevi özgürlüğünüzü arttırmak için sezgilerinizi takip edin ve hayatınızı daha özgün bir şekilde yönlendirin. Bu süreci hem içsel huzur hem de dış başarıya odaklanma dönemi olarak değerlendirebilirsiniz. Merhaba yengeçler. 14 Mart'ta Başak Burcu'nda gerçekleşecek tam ay tutulması Yengeç Burcu için iletişim, bilgi paylaşımı, yakın çevre ve uzak hedefler gibi konuları vurguluyor. Bu tutulma sizin 3-9 ev ekseninde gerçekleşecek. Bu süreçte zihinsel farkındalık, öğrenme ve hayatınızda bilgi akışını yönetme beceriniz önem kazanacak. Kardeşler, kuzenler, komşular, kısa yolculuklar ve günlük iletişim ön plana çıkıyor. Yakın çevrenizde ilişkilerde belirli bir farkındalık kazanabilirsiniz. Yüksek öğrenim, seyahatler, uzak hedefler, inançlar ve hayat felsefeniz üzerinde etkiler yaratacak bu tutulma yeni bir bakış açısı veya vizyon geliştirme fırsatları olabilir. Bu eksen günlük iletişim ve pratik meselelerle geniş çaplı hedefler arasında bir denge kurma ihtiyacına işaret ediyor. Balık burcundaki Güneş ve Satürn'ün kavuşumu hayata bakış açınızı yeniden yapılandırmanıza neden olabilir. Hayatınıza anlam katacak yeni hedefler belirleyebilir ve bu hedeflere ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışabilirsiniz. Eğitimle ilgili önemli sorumluluklar alabilir veya kariyerinizde uzmanlaşmaya yönelik bir adım atabilirsiniz. Hukuki, akademik veya uluslararası konularda önemli gelişmeler yaşanabilir. Boğa burcundaki Uranüs bu tutulmaya ve ay düğümlerine destekleyici açılar yapıyor. Bu etkiyle sosyal çevrenizde ya da hedeflerinizde beklenmedik ama olumlu değişimler yaşanabilir. Yeni bir topluluk veya grup sayesinde hayatınıza yenilikçi bir vizyon katabilirsiniz. Ani fikirler, ani ilhamlar uzun vadeli planlarınızı destekleyebilir. Merkür ve Retro Venüs'ün kavuşumu kariyeriniz ve toplumsal statünüzle ilgili geçmiş konuları yeniden gündeme getirebilir. Eski bir iş fırsatı veya tanıdık bir isimle yeniden iletişim kurabilirsiniz. Kariyer hedeflerinizi netleştirmek ve kendinizi doğru bir şekilde ifade etmek için bu dönemden faydalanabilirsiniz. Otorite figürleriyle, patronlar, ebeveynler, geçmişte yaşanan konuları çözme şansınız olabilir. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü ve Neptün kavuşumu hayatınıza ilham veren bir enerji sunacak. Uzun vadeli hedeflerinizde, sezgilerinize güvenmeniz gerekebilir. Manevi bir yolculuk veya anlam arayışında olabilirsiniz. Hayata daha geniş bir perspektiften bakma fırsatı da yakalayabilirsiniz. Yengeç burcundaki Mars'ın Koç burcundaki Şirona karesi ilişkilerde ve işbirliği gerektiren alanlarda hassasiyet yaratabilir. Duygusal tepkileriniz otorite figürleriyle veya iş ortaklarınızla gerilimlere yol açabilir. Kendi güvenlik ihtiyacınızı ön planda tutarken başkalarının da hassasiyetlerini anlamaya çalışmanız gerekebilir. Bu tutulma kardeşler, komşular ve yakın arkadaşlarla ilişkilerinizde netleşmeler getirecek. Eğitim, yazılı işler veya kısa yolculuklarla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Güneş ve Satürn'ün kavuşumu yüksek öğrenim, uluslararası ilişkiler veya uzun vadeli hedeflerinize dair sorumluluklarınızı arttıracaktır.
Uranüs'ün etkisi hayatınıza yeni bir bakış açısı ve yenilikçi projeler katabilir. Teknoloji veya grup çalışmalarıyla ilgili sürpriz fırsatlar gündeme gelebilir. Kariyer alanında geçmiş meseleler yeniden değerlendirmenizi sağlayacak ve bu dönemi iletişim becerilerinizi güçlendirmek için de kullanabilirsiniz. Mars-Şiron karesi duygusal güvenliğiniz ve başkalarına karşı sorumluluklarınız arasında denge kurmanızı gerektirecek. Özetle bu tutulma, Yengeç burcu için zihinsel, sosyal ve duygusal bir denge kurma dönemi. Yakın çevrenizle ilişkilerinizi güçlendirmek ve uzun vadeli hedeflerinizi yeniden şekillendirmek için güçlü fırsatlarınız olacak. Ailevi sorumluluklarınız ile kariyer hedefleriniz arasında bir köprü kurarak daha anlamlı bir yaşam inşa edebilirsiniz. Tutulma hayatınıza yeni bir perspektif katacak ve sizi hem zihinsel hem de manevi açıdan büyütecek etkiler barındırıyor. Kendinizi yeniliklere açık tutarak bu süreci en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Merhaba aslanlar. 14 Mart'taki Başak Burcu'nda gerçekleşen tam ay tutulması, Aslan Burcu için özellikle finansal durum, kaynak yönetimi ve paylaşım alanlarında etkili olacak. Tutulma sizin 2-8 ev ekseninizde gerçekleşiyor. Maddi konular, gelir gider dengesi, yatırımlar ve duygusal bağlılıklarınız bu dönemin ana temaları arasında yer alacak. Maddi güvence, kazançlar ve sahip olduklarınız ön plana çıkarken finansal durumunuzu daha iyi yönetmek ve değerlerinizi yeniden tanımlamak için güçlü farkındalıklar kazanabilirsiniz. Ortak kazançlar, borçlar, yatırımlar ve ruhsal dönüşümle ilgili konularda vurgulanıyor. Maddi ya da manevi paylaşım gerektiren durumlarla yüzleşebilirsiniz. Bu eksen kişisel gelirler ve ortak kaynaklar arasında bir denge kurmanız gerektiğini işaret ediyor. Balık burcundaki Güneş ve Satürn'ün kavuşumu finansal durumunuzda daha ciddi ve disiplinli bir yaklaşımı gerekli kılıyor. Ortak kaynaklar, sigorta, miras veya borçlarla ilgili konularda önemli sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Psikolojik veya manevi anlamda sizi güçlendirecek dönüşüm süreçleri yaşayabilirsiniz. Bu kavuşum kontrolünüz dışındaki durumlara karşı sabır göstermenizi ve stratejik adımlar atmanızı gerektirebilir. Boğa burcundaki Uranüs tutulmaya ve ay düğümlerine destekleyici açılar yapıyor. Kariyerinizle ilgili sürpriz ama olumlu gelişmeleri tetikleyebilir bu da. İş hayatınızda beklenmedik bir fırsat ve yenilik gündeme gelebilir. Maddi kaynaklarınızı arttırmak için özgün ve yenilikçi yollar keşfedebilirsiniz. Teknoloji veya yaratıcı projeler sayesinde daha fazla görünürlük elde edebilirsiniz. Merkür ve Retro Venüs'ün kavuşumu eğitim, yurtdışı bağlantıları ve uzun vadeli planlarla ilgili geçmiş konuları gündeme getirebilir. Eski bir eğitim projesi, seyahat planı veya akademik bir fırsat yeniden değerlendirilebilir. Hukuki veya uluslararası konularda geçmişten gelen meseleleri çözme zamanı olabilir. Hayatınıza değer katacak yeni bir bakış açısı da kazanabilirsiniz. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü ve Neptün'ün kavuşumu finansal ve ruhsal anlamda önemli farkındalıklar getirebilir. Ortak kaynaklar veya borçlarla ilgili sezgileriniz kuvvetlenebilir. Hayatınıza anlam katacak bir projeye veya ilişkiye çekilebilirsiniz. Ruhsal yolculuklarda sizi geçmişte zorlayan bir konuyu aşma fırsatı doğabilir. Yengeç burcundaki Mars'ın Koç burcundaki Kiron'la kare yapıyor olması sosyal çevre ve gruplarla ilgili hassasiyetlere dikkat çekiyor. Geçmişte yaşanan bir hayal kırıklığı yeniden gündeme gelebilir. Sosyal ortamlarda veya arkadaşlarınızla ilişkilerde sınırlarınızı belirlemeniz gerekebilir. Kendinizi duygusal olarak korumak ve gereksiz çatışmalardan kaçınmak önem kazanacaktır. Genel olarak kazançlarınızı, harcamalarınızı gözden geçirmenizi sağlayacak bu tutulma, daha sağlam bir finansal yapı kurmak için farkındalık kazanabilirsiniz. Borçlar, sigorta veya yatırım planlarınızda dikkatli olmanız gereken bir dönem, uzun vadeli stratejiler geliştirmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Uranüs'ün desteği iş hayatınızda beklenmedik ama olumlu bir değişim getirebilir. Teknoloji veya yenilikçi projelerden faydalanabilirsiniz.
Geçmiş planlarınızı yeniden değerlendirmenize yardımcı olacak enerjiler var. Eğitim ve seyahatle ilgili eski fırsatlar yeniden gündeme gelebilir. Kuzey Ay düğümü ve Neptün'ün kavuşumu da sizi hem finansal hem de ruhsal açıdan yeni bir dengeye davet edecek. Özetle bu tutulma Aslan Burcu için maddi ve manevi anlamda önemli dönüşüm dönemine işaret ediyor. Kendi gelir kaynaklarınızı güçlendirmekle birlikte başkalarıyla paylaştığınız kaynakları ve duygusal bağlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Kariyerinizde beklenmedik fırsatlar önünüze çıkabilir. Bu nedenle yeniliklere açık olun. Aynı zamanda ruhsal büyüme ve geçmiş yaraları iyileştirme fırsatları da sunuyor bu tutulma. Sizi hayatınızda daha sağlam ve anlamlı bir yapı inşa etmeye davet ediyor. Hem pratik hem de manevi alanda dengeli adımlar atarak bu süreci verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Merhaba Başaklar, 11 Mart'taki Başak Burcu'nda gerçekleşecek tam ay tutulması sizin için özellikle kişisel hedefler, ilişkiler ve denge konularını ön plana çıkarıyor. Bu tutulma sizin 1 ve 7 ev ekseninizde meydana geliyor. Hayatınızdaki ben ile biz arasındaki dengeyi yeniden kurma fırsatı sunuyor. Kendi ihtiyaçlarınız, bireysel hedefleriniz ve kimliğinizle ilgili farkındalık kazanacağınız bir dönem. Kendinize öncelik verme zamanı. İlişkiler, ortaklıklar ve başkalarının ihtiyaçları da vurgulanıyor. Kendi istekleriniz ile karşınızdaki insanların beklentileri arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Bu tutulma hayatınızdaki ilişkilerde yeni bir sayfa açma ve kişisel duruşunuzu güçlendirme fırsatı sunuyor. Balık burcundaki Güneş ve Satürn kavuşumu ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili daha ciddi bir yaklaşımı gerekli kılıyor. İlişkilerinizde sorumluluk almanız veya daha kararlı adımlar atmanız gerekebilir. Uzun vadeli bir ilişkiye başlamak ya da mevcut ilişkinizdeki sorunları çözmek için çaba gösterebilirsiniz. İş ortaklıkları veya hukuki meselelerde disiplinli olmanız gerekebilir. Boğa burcundaki Uranüs tutulmaya ve ay düğümlerine destekleyici açılar yapıyor ve yeni bir vizyon, farklı bakış açıları veya yurt dışı bağlantılı fırsatları tetikleyebilir. Eğitim, seyahat veya akademik projelerle ilgili beklenmedik ama olumlu gelişmeler yaşanabilir. Hayatınızda yenilikçi bir perspektif katmak için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Ruhsal anlamda büyüme sağlayacak farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Merkür ve Retro Venüs'ün kavuşumu maddi ve manevi paylaşım konularını ön plana çıkarıyor. Ortak finansal meseleler, kredi, borç ve yatırımlarla ilgili eski bir konu yeniden gündeme gelebilir. Maddi destek almak veya borç yapılandırması yapmak için uygun bir dönem olabilir. Manevi anlamda geçmişteki bir ilişki ya da bağınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Kuzey Ay düğümü ve Neptün'ün kavuşumu özellikle ilişkiler ve ortaklıklar alanında ruhsal bir farkındalık getiriyor. Partnerinizle aranızdaki bağda daha derin bir anlam keşfedebilirsiniz. Hayatınıza ruhsal olarak ilham verecek bir ilişki veya işbirliği çekebilirsiniz. Sezgileriniz güçlenecek, önemli kararlarınızda sezgilerinize, iç sesinize dinleyerek alabilirsiniz. Mars ve Kiron karesi sosyal çevre ve arkadaş gruplarında hassasiyetlere dikkat çekiyor. Geçmişten gelen bir dostluk ya da grup içerisindeki bir sorun yeniden gündeme gelebilir. Kendi değerinizin anlaşılmadığını düşündüğünüz durumlarla yüzleşebilirsiniz. Bu süreçte gereksiz çatışmalardan kaçınmak ve sağlıklı sınırlar koymak önemli olacaktır. Genel olarak kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmanızı neden olurken bu tutulma, ilişkilerde de sorumluluk ve kararlılık getiriyor. Hayatınıza yeni bir perspektif kazandırabilirsiniz bu süreçte. Eğitim, seyahat veya farklı kültürlerle ilgili beklenmedik fırsatlar yakalayabilirsiniz. Finansal meselelerde eski konuları yeniden ele almanız gerekebilir. İlişkilerinizde ruhsal bağların güçlenmesine ve daha derin bir anlayış kazanmanıza yardımcı olacaktır bu tutulma. Sosyal çevrenizdeki anlaşmazlıklara dikkat çekerken geçmiş yaraları şifalandırma fırsatınız da olacak. Özetle bu tutulma Başak burçları için kişisel hedefler,
ilişkiler ve sorumluluk alanlarında önemli bir döneme işaret ediyor. Kendinize odaklanarak hayatınızda neyin gerçekten önemli olduğunu belirleyebilirsiniz. İlişkilerde denge kurmak, sağlıklı sınırlar oluşturmak ve uzun vadeli bir vizyon geliştirmek bu dönemin anahtarı olacaktır. Aynı zamanda Uranüs'ün desteğiyle yeni fırsatlar ve sürpriz gelişmeler hayatınıza heyecan ve yenilik katabilir. Ruhsal ve duygusal dönüşüm yaşayarak kendinizi ve ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Bu süreç size hem bireysel hem de ilişkisel anlamda yeni bir denge kurma şansı sunuyor. Merhaba teraziler, 14 Mart'ta Başak Burcu'nda gerçekleşen tam ay tutulması terazi burcu için özellikle bilinçaltı ve günlük düzen konularını ön plana çıkarıyor. Bu tutulma sizin 12-6 ev ekseninizde meydana geliyor. Ruhsal arınma, günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirme ve sağlıkla ilgili konular bu dönemde önem kazanıyor. Bilinçaltı, gizli konular, ruhsal ihtiyaçlar öne çıkarken geçmişten gelen duygusal yüklerden kurtulmak için bir fırsat. Günlük işler, sağlık, çalışma düzeni ve hizmet ettiğiniz alanlarda önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Rutinlerinizi iyileştirmek için bu tutulma etkili olacaktır. Bu tutulma hayatınızın arka planda kalan yönlerini ve hizmet ettiğiniz alanlardaki dengenizi yeniden gözden geçirmeniz gerektiğini işaret edecek. Güneş ve Satürn'ün kavuşumu çalışma düzeniniz ve sağlığınızla ilgili ciddi kararlar almanız gerektiğine işaret ediyor. Çalışma hayatınızda daha disiplinli ve organize olmanız gerekebilir. Sağlık konusunda ihmal ettiğiniz alanlarda sorumluluk almanız gerekebilir. Günlük rutinlerinizi iyileştirmek için ciddi bir çaba göstereceksiniz. Bu kavuşum çalışma ortamınızdaki bir düzen değişikliğine veya sağlıkla ilgili bir sorunun çözümüne işaret ediyor olabilir. Boğa burcundaki Uranüs tutulmaya ve ay düğümlerini destekleyici açılar yapıyor ve bu da maddi kaynaklar, ortak finansal meseleler ve derin dönüşüm alanlarında yenilikçi fırsatlar sunuyor. Ortak kaynaklar, kredi veya yatırımlarla ilgili sürpriz destekler alabilirsiniz. Ruhsal dönüşüm yaşayabilir ve geçmiş korkularınızdan özgürleşebilirsiniz. Manevi açıdan kendinizi daha özgür ve güçlü hissetmenizi sağlayacak farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Merkür ve Retro Venüs'ün kavuşumu ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili geçmiş meselelerin gündeme gelmesine neden olabilir. Eski bir ilişki ya da işbirliği tekrar değerlendirme sürecine girebilir. İletişimde açık ve net olmaya özen göstermelisiniz. Yanlış anlaşılmalar da yaşanabilir. Uzun süredir düşündüğünüz bir ilişki kararı bu dönemde sonuçlanabilir. Kuzey Ay düğümü ve Neptün kavuşumu özellikle çalışma hayatınız ve günlük düzeninizle ilgili ruhsal bir farkındalık getirecek. İş ortamınıza size ilham verecek bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Günlük yaşamınızda anlam arayışınız artabilir. Sadece görevler değil, size manevi tatmin sağlayacak bir düzen kurmak isteyebilirsiniz. Sezgilerinize kulak verdiğinizde hem sağlık hem de iş alanında doğru adımlar atacaksınız. Mars ve Kiron karesi özellikle ilişkilerde ve ortaklıklarda duygusal hassasiyetlere neden olabilir. Ailevi meseleler veya kariyerle ilgili baskılar ilişkilerinizde yansıyabilir. Karşılıklı anlayış ve empati ile çatışmaları çözmeye çalışmalısınız. Bu tutulma sürecinde duygusal olarak kırılgan olabileceğinizden sınırlarınızı korumaya özen gösterin. Geçmişten gelen duygusal yüklerden arınma ve ruhsal bir yenilenme ihtiyacınız artacaktır. Günlük alışkanlıklarınızı disipline etme ve sağlığınıza daha fazla dikkat etme gerekliliği bu süreçte olacak. Finansal dönüşüm ve ruhsal anlamda özgürleşmeyi de sağlayabilirsiniz. İlişkilerde geçmiş meselelerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir bu tutulma. İlişkilerdeki yaraları iyileştirme fırsatları olacaktır. Ancak sabırlı olmanız gerekecektir. Bu tutulma terazi burcu için bir yandan ruhsal arınma ve geçmişte yüzleşme, diğer yandan günlük yaşam düzenini iyileştirme fırsatları sunuyor. Eski duygusal yüklerden kurtulurken iş ve sağlık konularında daha disiplinli ve organize olmanız gerekecek. Aynı zamanda Uranüs'ün desteğiyle maddi ve manevi kaynaklarınızı
dönüştürme şansı yakalayabilirsiniz. Geçmiş ilişkilerde kapanmamış konulara çözüm bulabilirsiniz. Tutulma sonrası hayatınızdaki anlam arayışını tatmin edecek bir düzen kurmanız mümkün olacaktır. Merhaba akrepler. 14 Mart Başak Burcu'nda gerçekleşecek tam ay tutulması, Akrep Burcu için özellikle sosyal çevre, gelecek hedefleri ve romantik ilişkiler gibi konuları ön plana çıkarıyor. Bu tutulma sizin 11-5 ekseninizde gerçekleşiyor. Arkadaşlıklar, grup çalışmaları ve hayallerinizle ilgili güçlü farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizde ve arkadaşlarınızda önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışma veya mevcut dostluklarınızı gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Romantik ilişkiler, yaratıcı projeler veya çocuklarla ilgili konular dikkat çekiyor. Hayatınızda tutkularınıza odaklanma zamanı. Bu tutulma hem sosyal çevrenizdeki dinamikleri hem de bireysel yaratıcılığınızı dengelemek için fırsatlar sunuyor. Güneş ve Satürn'ün kavuşumu romantik ilişkileriniz veya yaratıcı projelerinizle ilgili ciddi kararlar almanızı gerektirebilir. Aşk hayatınızda bir ilişkiyi daha ciddi bir boyuta taşınma, evlenme, nişanlanma gibi ya da ilişkilerinizi sorgulama dönemine girebilirsiniz. Yaratıcı çalışmalarınızla disiplinli olmanız ve hedeflerinize odaklanmanız gerekiyor. Çocuklarla ilgili sorumluluklarınız artabilir veya gelecekteki planlarınızı bu yönde yeniden yapılandırabilirsiniz. Satürn'ün etkisi bu alanlarda daha olgun ve sabırlı olmanız gerektiğini vurguluyor. Uranüs'ün bu tutulmaya ve ay düğümlerine destekleyici açıları ilişkilerinizde özgürleştirici bir enerji getiriyor. İkili ilişkilerde sürpriz destekler veya ani gelişmeler yaşanabilir. Partnerinizle birlikte yeni başlangıçlar yapabilir veya ortaklıklarınızı dönüştürebilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamak ya da mevcut ilişkilerde daha özgür yaklaşım benimsemek için bu enerji size destek verecektir. Merkür'ün ve Retro Venüs'ün kavuşumu çalışma ortamınız ve sağlıkla ilgili konulara dikkat çekiyor. İş yerinizde geçmişten gelen bir meselenin yeniden gündeme gelmesi olası. Sağlıkla ilgili ihmal edilmiş bir durum bu dönemde çözüm bulabilir. İletişimde açık ve net olmaya özen gösterin. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Kuzey Ay düğümü ve Neptün kavuşumu, yaratıcı projeler ve romantik ilişkilerinizle ilgili büyük bir ilham ve yönlendirme sunuyor. Hayatınızdaki hayalleri ve tutkuları daha somut bir şekilde ifade edebilirsiniz. Romantik ilişkilerinizde ruhsal bir bağ kurma isteği artabilir. Yaratıcı çalışmalarınızda sezgilerinizi kullanarak büyük bir başarı elde edebilirsiniz. Kiron ve Mars karesi geçmişten gelen yaralardaki hassasiyetlere neden olabilir ailevi konularda. Aileyle ilgili konularda duygusal patlamalara dikkat edin. Geçmişten gelen bir travma veya çözülmemiş bir mesele bu dönemde yeniden gündeme gelebilir. Empati ve sabırla bu çatışmaları çözmeye çalışmanız önemli olacaktır. Arkadaşlıklarınızı gözden geçirmenizi ve gelecekteki hedeflerinizi yeniden tanımlamanızı sağlayacak bu tutulma. Romantik ilişkiler ve yaratıcı projelerde daha ciddi ve olgun bir tutum sergilemeniz gerektiğine işaret ediyor. İlişkilerde sürpriz gelişmeler ve özgürleşme fırsatları da sunuyor. İş ve sağlık konularında eski meselelerin yeniden gündeme gelmesine de neden olabilir. Hayallerinize yönelme ve yaratıcılığını ruhsal boyutta ifade etme fırsatları sunacak. Bu tutulma Akrep Burcu için sosyal çevrenizde ve romantik ilişkilerinizde önemli değişimler getiriyor. Hem bireysel hedeflerinizi hem de grup dinamiklerinizi dengelemeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda daha ciddi kararlar alma zamanı gelirken yaratıcılığınızı ön plana çıkarabileceğiniz projelere odaklanabilirsiniz. Uranüs'ün etkisiyle ilişkilerde özgürleşme ve yenilenme yaşanabilir. Geçmişten gelen sağlık ve iş meselelerine çözüm bulabilirsiniz. Tutulma sonrası hem bireysel hem de sosyal anlamda kendinizi daha net ve özgür hissedeceksiniz.
Merhaba yaylar. 14 Mart'ta Başak Burcu'nda gerçekleşecek tam ay tutulması Yay Burcu için özellikle kariyer, aile hayatı ve kişisel hedefler alanlarında önemli farkındalıklar ve değişimler getirecektir. Bu tutulma sizin 10 ve 4 ev ekseninizde gerçekleşiyor ve toplumsal statünüz ile ev yaşantınız arasında bir denge kurmanız gerektiğini vurguluyor. Kariyeriniz, toplumsal statünüz ve mesleki hedeflerinizle ilgili bir dönüm noktasında olabilirsiniz. Ailevi sorumluluklar, iç dünyanız ve kişisel güvenliğinizle ilgili konular gündemde. Bu tutulma dış dünyadaki başarılarınız ile içsel huzurunuz arasında denge kurmanızı sağlayacak olayları tetikleyebilir. Satürn'ün de bu tutulmayla etkileşimi aile hayatınızda sorumlulukların artabileceğine işaret ediyor. Evinizle veya ailenizle ilgili önemli bir karar alabilirsiniz. Geçmişten gelen bir ailevi meseleyi çözmek için olgun ve kararlı bir tutum sergilemeniz gerekebilir. Kendi içsel güvenliğinizi sağlama konusunda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Satürn'ün bu kavuşumu duygusal dayanıklılığınızı güçlendirecek, ancak bunun için sabır ve kararlılık göstermeniz gerekecek. Boğa burcundaki Uranüs, tutulmaya ve ay düğümlerine destekleyici açılar yapıyor. Bu da günlük hayatınız, çalışma düzeniniz ve sağlığınızla ilgili değişimlere açık bir dönemdesiniz. İş hayatınızda beklenmedik bir destek veya yenilikçi bir fırsat ortaya çıkabilir. Çalışma şeklinizde veya ekip arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde özgürleştirici değişimler yaşanabilir. Sağlığınızla ilgili daha yenilikçi ve farkındalıklı bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Merkür ve Retro Venüs'ün kavuşumu, aşk hayatınız, yaratıcılığınız ve çocuklarla ilgili konuları gündeme taşıyacak. Eski bir aşk ilişkisi yeniden gündeme gelebilir veya geçmişte yaşanan bir konuyu çözmeniz gerekebilir. Yaratıcı projelerinizde ilham dolu ancak geçmişle bağlantılı bir enerji söz konusu. Çocuklarla ilgili geçmişten gelen bir mesele çözülme fırsatı bulabilir. Bu kavuşum eğlence ve romantizmin yeniden tanımlanacağı bir döneme işaret ediyor. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü ve Neptün kavuşumu aile hayatınıza ve içsel dünyanıza derin bir ruhsal anlam katacak. Aile bağlarınızı ruhsal bir seviyede yeniden tanımlayabilirsiniz. İçsel huzur ve geçmişle yüzleşme konularında önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Evinizle ilgili bir hayaliniz bu dönemde gerçekleşebilir. Yeni bir ev alabilirsiniz. Mars ve Şiron karesi özellikle finansal destekler, akademik çalışmalar ve seyahatlerle ilgili konularda hassasiyetleri neden olabilir. Duygusal harcamalar veya bir eğitim planı ile ilgili ani gerilimler yaşanabilir. Hayatınızdaki eksiklik hissini cesaretle yüzleşerek ve empatiyle yaklaşarak çözebilirsiniz. Genel olarak mesleki hedeflerinizle ilgili farkındalık ve değişimler getiriyor bu tutulma. Bir projeyi tamamlama veya kariyerinizde yeni bir yol çizme zamanı olabilir. Ailevi sorumluluklarınız ön plana çıkıyor. İçsel dengenizi bulmaya çalışmanız gerekiyor. Uranüs'ün etkisiyle iş ve sağlık konularında özgürleştirici yeni sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Aşk hayatınızda geçmişle ilgili meselelerin yeniden değerlendirilmesine olanak tanıyan enerjiler var. Aile ve geçmişle ilgili ruhsal bir büyüme fırsatı da sunacak bu tutulma. Özetle yay burçları için kariyer ve aile hayatı arasında denge kurma gerekliliğini vurguluyor bu tutulma. Hem toplumsal hedeflerinizi yeniden şekillendirebilir hem de ev yaşantınıza daha fazla odaklanabilirsiniz. Uranüs'ün destekleyici etkisiyle günlük rutinlerinizde yenilikler ve özgürleşmeler yaşayabilirsiniz. Ailevi sorumluluklar artarken aşk hayatınızda ve yaratıcılığınızda geçmişten gelen meselelerle yüzleşme fırsatı bulabilirsiniz. Tutulma sonrası hem profesyonel hem de kişisel yaşamınızda daha dengeli ve daha kararlı bir yola gireceksiniz. Merhaba Oğlaklar. 14 Mart'ta Balık burcunda gerçekleşecek tam ay tutulması Oğlak burçları için özellikle eğitim, seyahatler,
uzun vadeli hedefler ve manevi gelişim alanlarında önemli etkiler getirecek. Bu tutulma sizin 9-3 ev ekseninizde gerçekleşiyor. Bilgi, inançlar ve hayat görüşünüz üzerinde derin dönüşümler yaşayabilirsiniz. Yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantılar, seyahatler ve hayatın anlamını keşfetme arayışı ön planda olacak bu tutulma sırasında. Kısa vadeli planlar, iletişim, yakın çevre ve kardeşlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Tutulma, düşünce yapınızı genişletmenizi, yeni bir bakış açısı kazanmanızı ve uzun vadeli hedeflerinize odaklanmanızı sağlayabilir. Güneş'in ve Satürn'ün kavuşumu, iletişim, eğitim ve kısa vadeli hedeflerinizde disiplinli bir yaklaşım benimsemenizi gerektiriyor. Yakın çevrenizde ilişkilerde sorumluluklar artabilir, yeni bir eğitim ya da iletişim projesi başlatabilirsiniz. Uzun zamandır planladığınız bir projeyi somutlaştırma zamanı da olabilir. Bu kavuşum zihinsel olarak kendinizi daha olgun ve ciddi bir şekilde ifade etmenizi sağlayabilir. Boğa burcundaki Uranüs tutulmaya ve ay düğümlerine destekleyici açılar yapıyor. Yaratıcılığınız, romantik ilişkileriniz ve çocuklarla ilgili konularda yenilikçi etkiler getiriyor. Beklenmedik bir yaratıcı proje veya romantik bir fırsat kapınızı çalabilir, aşk geliyor olabilir. Hayatınıza daha fazla eğlence ve özgürlük katacak bir değişim yaşayabilirsiniz. Çocuklarla ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Bu destekleyici açı tutkularınızı hayata geçirmek için ilham verici bir dönem sunuyor. Merkür ve Retro Venüs kavuşumu ailevi değerler ve maddi yatırımlarla ilgili konuları gündeme getirecek. Aileden gelen bir maddi kaynak ya da geçmişte yapılan bir yatırım yeniden değerlendirmeye alınabilir. Ev ve aile içindeki iletişimde geçmiş meseleleri çözme şansı yakalayabilirsiniz. Aile büyükleriyle olan ilişkilerinizde derin ve anlamlı konuşmalar yapabilirsiniz. Venüs retrosu değerlerinizi ve finansal durumunuzu gözden geçirmeniz gerektiğini vurguluyor. Kuzey ay düğümü ve Neptün kavuşumu zihinsel berraklık ve manevi farkındalık konularında güçlü bir etki yaratıyor. Yeni bir öğrenim sürecine başlayabilir ya da hayat felsefenizi sorgulayıp derinleştirebilirsiniz. İlham verici bir yazı ya da proje üzerinde çalışabilirsiniz. Kardeşleriniz veya yakın çevrenizle aranızda anlamlı bağlar kurabilirsiniz. Bu kavuşum sezgilerinizi güçlendirecek ve hayatı daha derin bir şekilde anlamanızı sağlayacaktır. Mars ve Kiron karesi finansal ilişkiler ve ortaklıklar alanında hassasiyetlere neden olabilir. Ortak finansal sorumluluklar ya da eşinizle para meselelerinde ani gerilimler yaşayabilirsiniz. Maddi bir konuda güven eksikliği hissedebilirsiniz ancak bu durum sizi daha stratejik bir plan yapmaya itebilir. Hayat felsefeniz, uzun vadeli hedeflerinizle ilgili önemli farkındalıklar getirebilir bu tutulma. Yeni bir öğrenim sürecine başlayabilirsiniz. İletişimde disiplinli ve net olmanızı gerektiren bir dönem, yakın çevrenizdeki sorumluluklarınız artabilir. Uranüs hayatınıza daha fazla özgürlük ve yenilik getirecek, romantik ilişkilerde beklenmedik fırsatlar yaşanabilir. Geçmişten gelen ailevi meseleleri çözme ve maddi kaynakları yeniden değerlendirme fırsatları doğacaktır. Zihinsel farkındalık ve manevi gelişim açısından da önemli bir dönem olacaktır. Özetle bu tutulma Oğlak Burcu için uzun vadeli hedefler ve hayat görüşleri üzerinde önemli bir etki yaratacak. Seyahatler, eğitim ve kişisel gelişim alanlarında yeni kapılar açabilir. Uranüs'ün destekleyici etkisiyle yaratıcılığınız ve romantik hayatınızda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aile içi iletişim ve maddi konulara odaklanarak geçmiş meseleleri çözmek için önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Tutulma sonrası hayatınızı daha dengeli ve derin bir anlayışla yeniden şekillendirebilirsiniz. Merhaba Kovalar, 14 Mart'ta Başak Burcu'nda gerçekleşecek tam ay tutulması, Kova Burcu için maddi kaynaklar, ortak paylaşımlar, borçlar ve manevi dönüşüm konularında önemli etkiler taşıyor.
Bu tutulma sizin 8-2 ev aksınızda gerçekleşecek, hem finansal hem de duygusal olarak önemli dönüşümler yaşanabilir, güçlü farkındalıklar kazanabilirsiniz. Ortak finansal sorumluluklar, borçlar, yatırımlar ve derin duygusal bağlar ön planda olacaktır. Kişisel gelirler, özdeğer ve maddi güvenlik alanlarında bir denge arayışı söz konusu. Bu tutulma sizi başkalarıyla olan finansal ilişkilerinizi düzenlemeye ve kendi özdeğerinizi keşfetmeye yönlendirebilir. Güneş ve Satürn kavuşumu maddi konularda disiplinli bir yaklaşım benimsemeniz gerektiğini gösteriyor. Gelirlerinizi ve harcamalarınızı dikkatle planlamanız gerekebilir. Finansal istikrar sağlamak için uzun vadeli bir strateji oluşturabilirsiniz. Maddi kaynak kazançlarınızı artıracak projeler üzerine çalışabilirsiniz. Bu kavuşum finansal olarak güçlü bir temel oluşturmanız için destekleyici bir etkidir. Boğa burcundaki Uranüs hem tutulmaya hem de ay düğümlerine destekleyici açılar yapıyor ve ailevi konular, ev yaşamı ve duygusal güvenlik temalarında yenilikler getiriyor. Evde ani bir değişim, taşınma kararı alabilirsiniz. Aile içi dinamiklerde özgürleşme ve bağımsızlık temaları ön plana çıkabilir. Geçmişte çözülmemiş ailevi meseleleri modern bir bakış açısıyla ele alabilirsiniz. Bu destekleyici açı hayatınızda yeni bir güvenlik ve istikrar anlayışı oturtmanıza yardımcı olabilir. Merkür ve Retro Venüs'ün kavuşumu, iletişim, kardeşler, kısa yolculuklar ve eğitim konularına dikkat çekiyor. Yakın çevrenizde geçmişten gelen meseleleri çözme fırsatı bulabilirsiniz. Eski bir dost ya da kardeşle geçmişte yaşanan bir durumu yeniden konuşabilirsiniz. Yarım kalmış bir eğitim ya da yazılı projeyi yeniden ele alabilirsiniz. Geçmişten gelen iletişim ve değer konularını gözden geçirmenizi sağlayacak. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü ve Neptün kavuşumu maddi kazançlar ve manevi değerler arasında bir denge kurmanız gerektiğini gösteriyor. Maddi güvenliğinizi arttırırken içsel değerlerinizi ihmal etmemeniz gerektiğini hatırlatıyor. Manevi tatmin arayışında finansal planlarınızı yeniden yapılandırabilirsiniz. İlham verici bir kazanç modeli geliştirebilirsiniz. Bu kavuşum hem maddi hem de manevi tatmin için bir yol haritası çizmenize yardımcı olacaktır. Mars ve Kiron karesi iş hayatı, çalışma arkadaşları ve günlük rutinlerinizde bazı zorluklara neden olabilir. İş ortamında gerginlikler ya da sorumlulukların yükü artabilir. Sağlıkla ilgili bir konuda hassasiyette yaşayabilirsiniz. Bu nedenle kendinize özen göstermelisiniz. Başkalarıyla paylaştığınız maddi kaynaklar ve finansal sorumluluklar üzerinde derin farkındalıklar yaşanabilir. Kişisel gelirlerinizi arttırmak için uzun vadeli bir plan yapma ihtiyacınız doğabilir. Aile içinde beklenmedik ama özgürleştirici etkiler gelebilir. Geçmişten gelen iletişim ve eğitim meselelerini çözme fırsatları da bu dönemde olacaktır. Sadece maddi değil, manevi olarak da tatmin arayışında olabilirsiniz. Özetle bu tutulma Kova burcu için maddi konular, ortak paylaşımlar ve manevi değerler alanlarında derin dönüşümler getirebilir. Finansal durumunuzu iyileştirmek ve başkalarıyla olan ortak paylaşımınızı yeniden düzenlemek için güçlü bir farkındalık kazanabilirsiniz. Uranüs'ün etkisiyle ailevi konularda özgürleşme ve yenilikler yaşanabilir. Merkür ve Venüs'ün etkisiyle yakın çevrenizle geçmiş meseleleri çözme şansı yakalayabilirsiniz. Tutulma sonrası hem maddi hem de manevi tatmin için yeni bir denge kurmuş olabilirsiniz. Bu süreç sizi daha güçlü, bağımsız ve huzurlu bir hale getirebilir. Merhaba balıklar, 14 Mart Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan tam ay tutulması, balık burçları için ilişkiler, ortaklıklar ve kişisel kimlik temalarını vurgulayan önemli bir döneme işaret ediyor. Bu tutulma sizin 1-7 ev aksanızda gerçekleşiyor. Kendi ihtiyaçlarınız ve başkalarıyla olan bağlarınız arasında bir denge kurmanız gerekebilir. İlişkiler, evlilik, iş ortaklıkları ve yakın bağlar üzerinde farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Kendi kimliğiniz, ihtiyaçlarınız ve kişisel hedeflerinizi ön planda tutabilirsiniz.
Bu tutulma ilişkinizdeki dinamikleri gözden geçirmenizi ve kendinizi daha net bir şekilde ifade etmenizi gerektiriyor. Balık burcundaki Güneş ve Satürn'ün kavuşumu kişisel sorumluluklarınızı arttırabilir ve sizi daha olgun, kararlı bir yaklaşıma yönlendirebilir. Kimlik ve imajınızı yeniden yapılandırabilirsiniz. Kendinizi ifade etme biçiminizde daha ciddi ve stratejik bir tutum benimseyebilirsiniz. Hayatınızdaki öncelikleri netleştirip uzun vadeli hedefler belirleyebilirsiniz. Bu kavuşum kendi gücünüzü fark etmeniz ve kişisel sorumluluklarınızı üstlenmeniz için güçlü destekler sunacaktır. Boğa burcundaki Uranüs hem tutulmaya hem de ay düğümlerine destekleyici açılar yapıyor. İletişim, eğitim, kardeşler ve kısa yolculuklar alanlarına yenilikler getiriyor. Yeni bir öğrenim fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik ama özgürleştirici haberler alabilirsiniz. İletişim yöntemlerinizde daha yaratıcı ve modern yaklaşımlar geliştirebilirsiniz. Bu destekleyici açı sosyal çevrenizde ve yakın ilişkilerinizde farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Merkür ve Retro Venüs'ün Koç burcundaki kavuşumu maddi kazançlar ve özdeğer konularında geçmişten gelen meseleleri gündeme taşıyabilir. Eski bir gelir kaynağı yeniden aktif hale gelebilir. Kendi değerinizi sorgulamanıza neden olan bir durumla yüzleşebilirsiniz. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü ve Neptün kavuşumu bu sizi daha manevi ve ilham verici bir yaratıcı yola çağırıyor bu kavuşum. Kendinizi daha derin bir şekilde tanıyabilir ve içsel rehberliğinizi güçlendirebilirsiniz. Hayatınızda daha anlamlı bir yön arayışı içinde olabilirsiniz. Başkalarına ilham veren bir lider veya rehber olma potansiyeliniz ortaya çıkabilir. Bu kavuşum kişisel yolculuğunuzda büyük bir farkındalık yaratacaktır. Mars ile Kiron karesi sosyal çevreniz ve maddi güvenliğinizle ilgili hassasiyetleri vurguluyor. Arkadaş gruplarınızda ya da sosyal ağlarda gerginlikler yaşanabilir. Kendi ihtiyacınızı ifade ederken geçmişten gelen bir kırılganlıkla ya da kırgınlıkla yüzleşebilirsiniz. Başkalarıyla olan bağlarınızı yeniden gözden geçirmenizi sağlayacak bu tutulma. Yeni başlangıçlar ve önemli bitişler yaşayabilirsiniz. Kendinizi daha net bir şekilde tanımlamanıza ve yeni fikirler, iletişim yöntemleri geliştirmenize olanaklar tanıyacak. Maddi kazançlarınızı ve özdeğerinizi sorgulamanıza neden olabilir bu süreç. Kendinizi manevi olarak geliştirme fırsatları da bulabilirsiniz. Bu tutulma özetle balık burçları için kişisel kimlik, ilişkiler ve maddi değerler alanlarında önemli değişimlere işaret ediyor. Kendi ihtiyaçlarınızı ve başkalarıyla olan bağlarınızı dengelemekte ustalaşabilirsiniz. Uranüs'ün destekleyici etkileri sizi iletişim ve sosyal çevrelerde yenilikçi bir tutuma yönlendirecektir. Bu tutulma sürecinde hem içsel gücünüzü keşfetmenizi hem de ilişkilerinizde daha sağlıklı sınırlar oluşturmanızı sağlayabilirsiniz. Tutulma sonrası kendinizi daha güçlü ve ilham verici bir şekilde ifade etme kapasitesine sahip olacaksınız.